Bay Phileas Fogg, 1872'de Burlington Gardens, Savile Row 7 numaralı adreste yaşamıştır. Sheridan'ın 1814'te öldüğü ev, en dikkat çekici üyelerden biriydi. Reform kulübünden olsa da, her zaman dikkat çekmekten kaçınıyor gibiydi, gizemli bir kişilikti, hakkında çok az şey biliniyordu, sadece bir dünyanın parlak adamı. İnsanlar onun Byron'a benzediğini söylüyordu, en azından başının Byronic olduğunu, ama o sakallı, sakin bir Byron'du, belki yaşayabilir 1000 yıl yaşlanmadan. Kesinlikle bir İngiliz olan Phileas Fogg'un bir İngiliz olup olmadığı daha şüpheliydi. Londralı. Change'de hiç görülmedi, bankada da ya da, şehrin sayım odaları, Londra iskelelerine hiç gemi girmezdi. Bu evin sahibiydi, kamu işi yoktu, hiç olmamıştı tapınakta ya da Lincoln, Seta herhangi bir sarayın hanına giriyordu. Han ya da Grey's INN, sesi de hiç sarayda yankılanmamıştı. Şansölye, ya da Maliye Dairesi, ya da Kraliçe Mahkemesi, kilise mahkemeleri. Kesinlikle bir üretici değildi, ne de tüccar ya da beyefendi bir çiftçi. Adı bilimsel ve bilimli topluluklar ve bilge grubuna katıldığı hiç bilinmemiştir. Kraliyet Kurumu veya Londra Kurumu'nun müzakereleri, Zanaatkarlar Derneği veya Sanat ve Bilimler Enstitüsü. O aslında İngilizler'de yer alan çok sayıda toplumun hiçbirine ait değildi. Başkent, harmonikten entomologların başkentine, esas olarak zararlı böcekleri ortadan kaldırma amacı. Phileas Fogg Reform Partisi'nin bir üyesiydi ve hepsi bu. Bu seçkin kulübe kabul edilme şekli oldukça basitti. Barings ailesi tarafından tavsiye edildi ve açık kredisi vardı. Çekleri hesap akımından düzenli olarak görülür ödeme alıyordu, ki bu her zaman aksaymıştı. Phileas Fogg zengin miydi? Şüphesiz. Ama onu en iyi tanıyanlar bunu yapamazdı. Servetini nasıl kazandığını ve Bay Fogg'un son kişi olduğunu hayal edin bilgi için başvurmak için. O gösterişli değildi, ya da tam tersine, açgözlü, çünkü paranın bir soylu, faydalı ya da biri için gerektiğini bildiğinde iyi niyetli bir amaç olarak, bunu sessizce ve bazen anonim olarak sağlıyordu. O, kısacası, en az iletişimci olan adam. Çok az konuşuyordu ve her şeyi yapıyordu. Daha gizemli olan ise sessiz tavrıyla doluydu. Günlük alışkanlıkları oldukça açıktı gözlemle. Ama ne yaparsa yapsın, sahip olduğu şeyle tamamen aynıydı. Her zaman daha önce yapılırdı, meraklıların zekası oldukça şaşkındı. Seyahat etmiş miydi? Muhtemeldi, çünkü kimse dünyayı daha iyi bilmiyor gibiydi tanıdık bir şekilde, o kadar tenha bir yer yoktu ki onunla samimi bir tanışma. Sık sık birkaç net kelimeyle düzeltirdi, kulüp üyeleri tarafından kayıp ve duyulmamış şeylerle ilgili binlerce varsayımda bulundu, gerçek olasılıkları işaret eden ve sanki bir tür ikinci görüş, olaylar sık sık tahminlerini haklı çıkarıyordu. Olmalı her yere seyahat ettim, en azından ruh olarak. Phileas Fogg'un Londra'dan uzak durmadığı en azından kesindi. Yıllarca boyunca, onunla daha iyi tanışma onuruna sahip olanlar, geri kalanlar ise, kimsenin onu hiçbir yerde görmüş gibi davranamayacağını ilan etti. Başka bir şey. Tek eğlencesi gazete okumak ve ıslık çalmaktı. Sık sık kazanırdı bu oyunda, ki sessiz bir oyun olarak doğasıyla uyum içinde, ama onun kazananlar asla cüzdanına girmedi, hayır kurumları için ayrılmıştı. Bay Fogg oynadı, kazanmak için değil, sadece oynamak için. Oyun onun içindeydi, gözler bir yarışma, zorlukla mücadele ama hareketsiz, yorulmadan mücadelesi, zevkine uygun. Phileas Fogg'un ne eşi ne de çocuğu olduğu bilinmiyordu. Bu durum başına gelebilir en dürüst insanlar, ya akraba ya da yakın arkadaşlar, ki bu kesinlikle daha alışılmadık. Savile Row'daki evinde yalnız yaşıyordu, orada hiç yoktu delindi. Tek bir evi ona hizmet etmeye yetti. Kahvaltı yaptı ve yemek yedi kulüpte, matematiksel olarak belirlenmiş saatlerde, aynı odada, aynı yerde masada hiç yemek yemezdi, misafirleri ise getirmedi onunla birlikte ve tam gece yarısı eve döndü, sonra hemen yatağa çekildi. O reformun tercih ettiği rahat odaları asla kullanmadı üyeler. Savile Row'daki 24 yarışın 10 saatini geçti, ya da uyuyor ya da tuvaletini yapıyor.
Yürüyüşe çıkmayı seçtiğinde giriş salonunda veya mozaik zeminli düzenli basamaklar veya dairesel kubbesi 20 kırmızı porfir iyonik sütunla desteklenen galeri ve mavi boyalı pencerelerle aydınlanıyordu. Kahvaltı ya da yemek yediğinde kulübün kaynakları, mutfakları ve kilerleri, yağlı ve süt ürünleri, masasını en lezzetli ürünleriyle doldurmaya yardımcı oldu. O en ciddi garsonlar tarafından, elbise ceketler ve kuğu derisi tabanlı ayakkabılar içinde, şarapları özel porselenden ve en kaliteli keten üzerine sundu. Kulüp kaybolmuş bir kalıptan olan dekanterler, sherry, porto ve tarçınlı baharatlı bordo claret, içecekleri buzla serinlerken Amerikan göllerinden büyük bir maliyetle getirildi. Bu tarzda yaşamak eksantrik olmak ise, bunun olduğunu itiraf etmek gerekir. Eksantriklikte iyi bir şey. Savile Row'daki malikane, gösterişli olmasa da son derece rahattı. Sakinlerinin alışkanlıkları öyleydi ki, tek kişiden çok az şey talep ediyordu evci, ama Phileas Fogg ondan neredeyse insanüstü derecede hızlı olmasını istiyordu düzenli. Tam bu 2 Ekim'de James Forster'ı görevden almıştı. Çünkü o şanssız genç ona 84 derece tıraş suyu getirmişti Fahrenheit, 86 yerine Fahrenheit ve halefini bekliyordu, o da saat 11 ile buçuk arasında evde olmalı. Phileas Fogg koltuğunda tam oturuyordu, ayakları birbirine yakın bir grenadiyerin geçit töreninde olan elleri dizlerinde, bedeninde dinlenmiş bir grenaderin izleri düz, başı dik, karmaşık bir saati düzenli olarak izliyordu saatleri, dakikaları, saniyeleri, günleri, ayları ve yıllar. Bay Fogg tam saat 11.30'da, günlük gazetesine göre alışkanlık yaptı, Savile Row'dan ayrıldı ve reforma geçti. Bu anda Phileas'ın sıcak dairesinin kapısına bir tıklama duyuldu. Fogg oturdu ve görevden alınan James Forster göründü. "Yeni hizmetçi," dedi. 30 yaşındaki genç bir adam öne çıktı ve eğildi. "Sanırım bir Fransızsın," diye sordu Phileas Fogg, "ve adın John." "Jean, eğer Monsieur izin verirse," diye yanıtladı yeni gelen kişi, "Jean Passepartout, doğal bir yeteneğim olduğu için bana yapışan bir soyadın bir işten diğerine geçtiğini düşünüyordu. Sanırım dürüst oldum, Monsieur, ama açık konuşmak gerekirse, birkaç takas yaptım. Ben Leotard gibi zıplarken gezici bir şarkıcı, bir sirk binicisi ve Blondin gibi bir ip üzerinde dans ediyor. Sonra jimnastik profesörü oldum, yani yeteneklerimi daha iyi kullanmaya çalıştım. Sonra Paris'te çavuş itfaiyeciydim ve birçok büyük yangına yardım etti. Ama 5 yıl önce Fransa'dan ayrıldım ve, ev hayatının tatlılarını tatmak isteyen bir yerde, burada vale olarak görev yaptı İngiltere. Kendimi yersiz hissetmek ve Monsieur Phileas Fogg'u duymak Birleşik Krallık'taki en kesin ve yerleşmiş beyefendiydi, geldiğim gibi. Monsieur, onunla huzurlu bir hayat yaşama umuduyla ve hatta unutmayı umuyordu Passepartout'un adı. "Passepartout bana çok yakışıyor," diye yanıtladı Bay Fogg. "İyisiniz bana önerildi, senin hakkında iyi bir haber duydum. Şartlarımı biliyor musun?" "Evet, Monsieur." "İyi, saat kaç?" "11'in 22 dakikası," dedi Passepartout, çizerek cebinin derinliklerinden devasa gümüş bir saat. "Çok yavaşsın," dedi Bay Fogg. "Affedersiniz Monsieur, imkansız. 4 dakika fazla yavaşsın. Önemli değil, bahsetmek yeterli hata. Şimdi bu an, saat 11'in 29 dakikasından sonra, sabah çarşamba, 2 Ekim, hizmetimdesin." Phileas Fogg ayağa kalktı, şapkasını sol eline aldı, kafasına taktı ve bir otomatik hareketle ve tek kelime etmeden uzaklaştı. Passepartout bir kez sokak kapısının kapandığını duydu, yeni efendisi dışarı çıkıyordu. Tekrar kapandığını duydu, Selefi James Forster, kendi göreviyle ayrıldı dön. Passepartout, Savile Row'daki evde yalnız kaldı. "İnanç," diye mırıldandı Passepartout, biraz telaşla, "Madame Tussaud, Seta yeni benim gibi canlı insanlar gördüm usta." Madame Tussaud'un, halkı, diyelim ki mumdan yapılmıştır ve Londra'da sıkça ziyaret edilir, konuşma, onları insan yapmak isteyen tek şeydir. Bay Fogg ile yaptığı kısa röportajda Passepartout dikkatli davranmıştı, onu gözlemliyordu. Yaklaşık 40 yaşlarında bir adam gibi görünüyordu, güzel bir adam,
yakışıklı yüz hatları ve uzun, iyi şekilli bir figür, saçları ve bıyıkları hafif, alnı sıkı ve buruşmamış, yüzü oldukça solgun, dişleri muhteşem. Yüzü en yüksek derecede ne kadar iyi bir şeye sahipti fizyognomistler, eylemde dinlenme, derler, bu hareket edenlerin bir özelliğidir konuşmak yerine. Sakin bir gözlü, net bir gözlüğüyle, Bay Fogg, Angelica Kauffman'ın sahip olduğu o İngiliz soğukkanlılığının mükemmel tipi tuval üzerinde ustaca temsil edilmişti. Günlük hayatının çeşitli evrelerinde görülürken, mükemmel dengeli olma fikrini verdi, tam olarak bir şekilde düzenlenmiş Leroy kronometresi. Phileas Fogg gerçekten de kesin bir şekilde vücut bulmuş bir kişilikti ve bu ellerinin ve ayaklarının ifadesinde bile ihanete uğradı. Çünkü erkeklerde, şu şekilde hayvanlarda olduğu gibi, uzuvlar tutkuları ifade eder. O kadar titizdi ki hiç acele etmezdi, her zaman hazırdı ve hazırdı adımları ve hareketleri açısından hem ekonomiliydi. Hiçbir adım fazla atmadı ve her zaman en kısa yoldan varış noktasına giderdi, gereksiz bir şey yapmadı jestleri ve hiç hareketsiz ya da huzursuz olduğu gösterilmedi. O en çok dünyada bilinçli bir kişi, ama her zaman tam olarak vardığı yere ulaşan biri an. Yalnız yaşıyordu ve tabiri caizse, her sosyal ilişkinin dışında ve bu dünyada sürtünmenin hesaplanması gerektiğini biliyordu ve bu sürtünme gerizekalı, kimseye sürtünmezdi. Passepartout ise gerçek bir Parisliydi. Terk ettiğinden beri İngiltere için kendi ülkesini arıyordu, vali olarak hizmet aldı ve boşuna aramıştı kendi kalbine uygun bir efendi. Passepartout kesinlikle onlardan biri değildi. Molière tarafından cesur bir bakışla ve dik bir burunla tasvir edilen sert aptallar. Dürüst bir adamdı, hoş bir yüzlü, dudakları hafifçe dışarı çıkmıştı, yumuşak ve işe yarar, yuvarlak bir kafası var, görmek istediğimiz gibi bir arkadaşın omuzlarında. Gözleri maviydi, ten rengi rubicunt, onun neredeyse tombul ve sağlam yapılı, vücudu kaslı ve fiziksel güçleri gençliğindeki egzersizlerle tamamen gelişmişti. Kahverengi saçları biraz yuvarlanmış, çünkü antik heykeltıraşların bunu bildikleri söylenirken, Minerva'nın saçlarını düzenlemenin 18 yöntemi, Passepartout'ta kendi giyimini sadece bir kez tanıdık tuttu, büyük dişli bir tarağın 3 darbesi, tuvaletini tamamladı. Passepartout'un canlı doğasının nasıl uyumlu olacağını tahmin etmek acele olurdu Bay Fogg ile. Yeni hizmetçinin çıkıp çıkmayacağını anlamak imkansızdı ustasının istediği kadar sistematik bir yapım, sadece deneyim bile çözebilir soru. Passepartout gençliğinde bir tür serseriydi ve şimdi dinlenme arzusuydu, ama şimdiye kadar onu bulamıştı, yine de bulmuştu zaten 10 İngiliz evinde görev yapmıştı. Ama hiçbir yerde kök salmamıştı bunlar, ustalarını her zaman kaprisli ve düzensiz buldu, sürekli ülkede koşturmak ya da macera arıyordu. Onun son usta, genç Lord Longferry, parlamento üyesi, Haymarket meyhanelerinde geceler, sabahları çok sık eve götürülürdü polislerin omuzları. Passepartout, beyefendiye saygı göstermek istiyordu hizmet ettiği kişi, bu tür davranışlara hafif bir eleştiri gösterdi, ki bu kötü karşılandığında ayrıldı. Bay Phileas Fogg'un aradığını duymak bir hizmetkardı ve hayatının kesintisiz düzenli olduğunu, o da seyahat etmedi ya da gece boyunca evden kalmadı, bunun peşinde olduğu yer. Kendini tanıttı ve kabul edildi, görüldüğü gibi. Saat 11.30'da, Passepartout kendini evde yalnız buldu Savile Row. Gecikmeden incelemeye başladı, bodrumdan bodruma kadar didik didik gezdi Gerrit. O kadar temiz, iyi düzenlenmiş, ciddi bir malikane onu memnun ediyordu. Ona öyle geliyordu bir salyangozun kabuğu gibi, gazla aydınlanıp ısıtılmış, bu ikisi için de yeterliydi bu amaçlar. Passepartout ikinci kata ulaştığında şu noktayı fark etti bir zamanlar oturacağı odayı ve bundan oldukça memnundu. Elektrikli çanlar ve konuşma tüpleri alt tabanla iletişim kurmayı sağlıyordu hikayeler, şömine üstünde, tam da şömineye benzer bir elektrikli saat duruyordu. Bay Fogg'un yatak odası, ikisi de aynı anda aynı saniyeyi vuruyordu. "İyi, bu yeterli," dedi Passepartout'a kendisi.
Aniden, saatin üzerinde asılı bir kart gördü, incelendiğinde, evin günlük rutininin bir programı olduğunu kanıtladı. Tüm bu hizmetçiden sabah 8'den itibaren tam da o zaman isteniyordu. Phileas Fogg saat 11.30'dan kalktı, sonra evden ayrıldı. Reform kulübü, tüm hizmet detayları, çay ve kadeh kaldırım 23 yaşında 8'in dakikası, tıraş suyu 9 dakikayı 37 dakikada ve tuvalet, saat 10 öncesi 20 dakikada. Her şey düzenlenmiş ve öngörülmüştü. Bu, sabah 11.30'tan gece yarısına kadar yapılacaktı, yani metodik beyefendi emekli oldu. Bay Fogg'un gardırobu bolca ve en iyi zevkteydi. Her çift pantolon, ceket ve yelek üzerinde yılın zamanını gösteren bir numara vardı ve bu sezon sırayla giymek üzere dizilirdi ve aynısını sistem ustanın ayakkabılarına uygulandı. Kısacası, Savile'deki ev sıra, muhtemelen tam bir düzensizlik ve huzursuzluk tapınağı olmuş olmalı. Şanlı ama dağılmış şiraydın, sıcaklık, konfor ve metod ile idealize edilmiş. Çalışma odası yoktu, kitaplar da yoktu, kitap olurdu. Bay Fogg için oldukça işe yaramazdı, çünkü reformda 2 kütüphane, biri genel edebiyat ve hukuk ile siyaset alanları onun hizmetindeydi. Orta büyüklükte bir kasa yatak odasında, ateşe karşı koyacak şekilde inşa edilmişti. Ayrıca hırsızlar gibi, ancak Passepartout ne silah ne de av silahı bulamadı. Her yerde, her şey en huzurlu ve huzurlu alışkanlıkları ele veriyordu. Evi baştan aşağı inceledikten sonra ellerini ovuşturdu, geniş bir yüzünde gülümseme belirdi ve neşeyle dedi, "Bu tam olarak benim aranıyor. Birlikte gideceğiz, Bay Fogg ve ben. Ne ev içi ve sıradan beyefendi. Gerçek bir makine, ben de bir servis etmekten çekinmiyorum makine." Phileas Fogg, saat 11.30'da evinin kapısını kapatmış ve sağ ayağını sol ayağının önüne 575 kez koydu ve sol ayağından önce sağ ayağından önce 576 kez Reform Club, Pall Mall'da daha ucuz olamazdı ve görkemli bir yapı 3 milyondan daha fazla. Hemen yemek odasına, 9 pencereye geçti. Ağaçların zaten altın kaplamalı olduğu zevkli bir bahçeye açılan sonbahar rengi ve alışılmış masada yerini aldı, kapak ki bu zaten onun için hazırlanmıştı. Kahvaltısı bir yan yemekten oluşuyordu, bir Reading soslu kızarmış balık, süslenmiş kırmızı bir dilim rosto bifte mantarlar, bir Revant ve bek üzümlü tart ve bir parça Cheshire peyniri, reform için birkaç fincan çayla yıkanıyor ünlü. 13 dakika birde kalktı ve adımlarını büyük bir salon, gösterişli çerçeveli resimlerle süslenmiş gösterişli bir daire. Afulunki ona kesilmemiş bir Times verdi, o da onu bu hassas operasyona aşinalığı ele veren bir beceri. Okuma bu gazete, Phileas Fogg'u 4'e çeyrek kala kadar içine aldı, sonraki görevi olan Standard ise akşam yemeğine kadar onu meşgul etti. Akşam yemeği kahvaltı gibi geçti ve Bay Fogg okuma odasında tekrar ortaya çıktı ve saat 6'dan 20 dakika önce Pall Mall'la oturdum. Yarım saat daha sonra reformun birkaç üyesi gelip şömineye çekildi ve orada bir kömür yangını sürekli yanıyordu. Bay Fogg'un her zamanki ortaklarıydılar. Whist, Andrew Stuart, bir mühendis, bankacılar John Sullivan ve Samuel Fallentin, bira üreticisi Thomas Flanagan ve bankanın yönetim kurulu üyelerinden Göter Ralph İngiltere'den, hepsi zengin ve saygın kişiler, hatta bir kulüpte bile İngiliz ticaret ve finans prenslerini kapsamaktadır. "Peki Ralph," dedi Thomas Flanagan, "ne ya o soygun mu?" Diye yanıtladı Stuart, "banka parayı kaybedecek." "Aksine," diye sözünü kattı Ralph, "umarım eller soyguncuya ver." Tüm müdürlere yetenekli dedektifler gönderildi. Amerika ve kıta limanlarını ve eğer parmaklarının arasından kayıp gidiyor. "Ama soyguncunun tarifini aldın mı?" diye sordu Stuart. "Her şeyden önce, o hiç soyguncu değil," diye karşılık verdi Ralph, "kesinlikle doğru." "Ne, 55.000 pound ile kaçan bir adam, hayır soyguncu?" "Hayır. Belki o bir üreticidir. The Daily Telegraph onun bir centilmen olduğunu söylüyor." Şimdi başı gazetelerinin arkasından çıkan Phileas Fogg'du, bu sözü yaptı. Arkadaşlarına eğildi ve sohbete katıldı. Konu olan olay, kasaba sohbeti olmuştu 3 gün önce Bank of England'da.
Bir banknot paketi, değerine göre 55.000 pound, müdürden alınmıştı. Kasiyerin masası, o görevli şu anda meşgul, 3 şilin 6 peni kaldı. Tabii ki yapabilirdi, gözlerinin her yerde olmaması gerekiyordu. Şunu belirtmek gerekir ki, İngiltere Bankası halkın dürüstlüğüne duyulan bir güven barındırır. İkisi de yok, hazinelerini korumak için ne muhafızlar ne de ızgaralar, altın, gümüş, banknotlar şunlardır özgürce açığa çıkmış, ilk gelenin insafına kalmıştı. İngilizceyi keskin bir gözlemci geleneklere göre, bir gün bankanın odalarından birindeyken, 7 ya da 8 pound ağırlığında bir altın külçeyi incelemek için merak aldı, onu kaldırdı, dikkatlice inceledi, komşusuna, o da bir sonraki adama verdi ve böylece külçe, elden ele giderek bir uçağın ucuna taşınana kadar karanlık giriş, yarım saat boyunca da yerine dönmedi. Bu arada, kasiyer başını bile kaldırmamıştı. Ama şu anda işler o kadar sorunsuz gitmemişti. 5 yaşında bulunmayan banknot paketi, çizimdeki ağır saatten saat çalıyordu. Ofis, dedi, miktar kar ve zararcı hesabına aktarıldı. Hemen soygun ortaya çıkınca, seçilmiş dedektifler hızla Liverpool'a doğru yola çıktı. Glasgow, Havre, Suez, Brindisi, New York ve diğer limanlar, 2.000 pound ve %5 ödül teklif edildi. Toplamda kurtarılabilir. Dedektifler ayrıca bu kişileri kıl payı gözlemlemekle de görevlendirildi. Londra'ya demiryolu ile gelen veya ayrılan kişiler ve hemen yargı sınavı yapıldı, girdi. Daily Telegraph'ın dediği gibi, gerçek bir varsayım vardı, hırsız profesyonel bir gruba ait değildi. Soygun günü şık giyimli, görgü kurallarına sahip ve varlıklı bir beyefendiydi. Suçun işlendiği ödeme odasında gidip geldiğini gözlemledi. Onun tanımı kolayca sağlanıp dedektiflere gönderildi ve bazıları umutlu ruhlar, Ralph'in de dahil olduğu kişiler, onun endişesinden, umutsuzluktan üzmezdi. Gazeteler ve kulüpler bu olayla doluydu ve her yerde insanlar vardı başarılı bir takip olasılığını tartışmak ve Reform Kulübü özellikle huzursuzdu, üyelerinden bazıları banka yetkilisiydi. Ralph, dedektiflerin çalışmalarının muhtemelen gerçekleşeceğini kabul etmezdi, kibirliydi, çünkü sunulan ödülün onların coşkusunu büyük ölçüde artıracağını düşündü ve aktivite. Ama Stuart bu özgüveni paylaşmaktan çok uzaktı ve onlar whist masaya oturup konuyu tartışmaya devam ettiler. Stuart ve Flanagan birlikte oynarken, Phileas Fogg ise Follentine tercih etti partner. Oyun ilerledikçe konuşma sona erdi, sadece kauçuklar, tekrar canlandığında. "Devam ediyorum," dedi Stuart, "şansların lehine olduğunu düşünüyorum," dedi Stuart hırsız, ki o da kurnaz bir adamdır. "Peki, nereye uçabilir?" diye sordu Ralph. "Hiçbir ülke değildir onun için güvenli." "Pişo, o zaman nereye gidebilir?" "Ah, bunu bilmiyorum. Dünya yeterince büyük." "Bir zamanlar," dedi Phileas Fogg, alçak bir sesle. "Kes, efendim," diye ekledi, kartları Thomas Flanagan'a uzatarak. Tartışma kauçuk sırasında sona erdi, ardından Stuart konuyu ele aldı. "Bir kez, derken ne demek istiyorsun? Dünya büyüdü mü, daha küçük?" "Elbette," diye karşılık verdi Ralph. "Bay Fogg ile aynı fikirdeyim. Dünya küçüldü, çünkü bir insan artık 10 kat daha hızlı dolaşabiliyor, 100 yıl öncesinden daha fazla. İşte bu yüzden bu hırsızın araması başarılı olma olasılığı daha yüksek. Ve hırsızın neden daha kolay kaçabildiğini. Çalmaya çok iyi bakın, Bay Stuart," dedi Phileas Fogg. Ama inanmaz, Stuart ikna olmadı ve el bittiğinde, hevesle dedi, "Dünyayı kanıtlamanın garip bir yolu var." Ralph küçüldü. "Yani, 3 kişilik etrafını dolaşabiliyorsun aylar. 80 gün içinde," diye araya girdi Phileas Fogg. "Bu doğru, beyler," diye ekledi John Sullivan. "Sadece 80 günler gibi." Şimdi Rothal ile Allahabad arasındaki bölüm, Büyük Hint gemisinde Peninsula demiryolu açıldı. İşte Daily tarafından yapılan tahmin telegraf. Londra'dan Montgenis ve Brindisi üzerinden Süveyş'e, demiryolu ve buharlı gemilerle. 7 gün Süveyş'ten Bombay'a, buharlı gemiyle. Bombay'dan Kalküta'ya, demiryolu ile. Kalküta'dan Hong Kong'a, buharlı gemiyle. Hong Kong'dan Yokohama'ya, Japonya, buharlı gemi ile.
Yokohama'dan San Francisco'ya, buharlı gemiyle. San Francisco'dan New York'a, demiryolu ile. New York'tan Londra'ya, buharlı gemi ve demiryolu ile. Toplam, 80 gün. Evet, 80 gün içinde, diye bağırdı Stuart, heyecanla yanlış bir anlaşma. Ama bu kötü hava koşullarını hesaba katmıyor, ters rüzgarlar, gemi kazaları, demiryolu kazaları ve benzeri. Hepsi dahil, diye karşılık verdi Phileas Fogg, yine de çalmaya devam ederek. Tartışma, ama diyelim ki Hindular ya da Kızılderililer rayları çekiyor, diye yanıtladı Stuart, diyelim ki trenleri durdururlar, bagaj vagonlarını yağmalayırlar ve yolcuları derisinden çıkar. Hepsi dahil, diye sakin bir şekilde karşılık verdi Fogg, ekledi ve yere fırlattı. Kartlar, 2 koz. Sırf dağıtma sırası olan Stuart, onları topladı ve devam etti, sen teorik olarak haklısınız, Bay Fogg, ama pratikte? Pratikte de, Bay Stuart. 80 gün içinde bunu yaptığını görmek isterim. Sana bağlı. Gidelim mi? Tanrı beni korusun. Ama 4000 pound bahse girerim ki böyle bir bu koşullar altında yapılan yolculuk imkansızdır. Tam tersine, diye karşılık verdi Bay Fogg. O zaman yap. 80 günde dünya turunu mu dolaşacağız? Evet. Daha iyi bir şey istemem. Ne zaman? Hemen. Sadece seni uyarıyorum, bunu senin masrafına yapacağım. Bu saçmalık, diye bağırdı Stuart, sinirlenmeye başlamıştı arkadaşının ısrarı yüzünden. Hadi, devam edelim oyun. O zaman tekrar anlaşma yapalım, dedi Phileas Fogg. Bir şey var, yanlış anlaşma. Stuart ateşli bir eliyle çantayı aldı, sonra aniden bırak yine. Pekala, Bay Fogg, dedi, öyle olacak, bahse girerim 4000 üzerine yazıyor. Sakin ol, sevgili Stuart, dedi Follentin. Gerçekten sadece bir şaka. Bahse girerim dediğimde, diye karşılık verdi Stuart, demek istediğim o. Peki, dedi Bay Fogg, ve diğerlerine dönerek, devam etti, Baring, St. 20.000 dolarlık bir depozitom var ve bu benim bunu riske atmayı gönüllü olarak yapar. 20.000 pound, diye bağırdı Sullivan. 20.000 pound, ki bu kiloları tek bir kazara gecikmeyle kaybedersin. Beklenmedik yok, diye sessizce yanıtladı Phileas Fogg. Ama Bay Fogg, 80 gün sadece en az mümkün olan tahmindir yolculuğun yapılabileceği zaman. İyi kullanılan bir asgari her şey için yeterli. Ama bunu aşmamak için matematiksel olarak buharlı gemilere ve buharlı gemilerden tekrar trenlere gidiyor. Matematiksel olarak zıplayacağım. Şaka yapıyorsun. Gerçek bir İngiliz bu kadar ciddi bir konuda konuşurken şaka yapmaz bir bahse giren bir şey, diye yanıtladı Phileas Fogg ciddi bir şekilde. Bahse girerim 20.000 pound, isteyen herkese karşı dünyayı 80 gün veya daha kısa sürede, 1920 saat içinde ya da 100.200 dakika. Kabul ediyor musun? Kabul ediyoruz, diye yanıtladı Bay Stuart, Follentin, Sullivan, Flanagan ve Ralph, birbirleriyle görüştükten sonra. İyi, dedi Bay Fogg. Tren Dover'a 1 saatte kalkıyor. 9'a çeyrek kala. Ben alacağım. Tam bu akşam mı, diye sordu Stuart. Tam bu akşam, diye karşılık verdi Phileas Fogg. Çıkardı ve bir cep almanakına baktı ve ekledi, bugün çarşamba olduğu için, 2'si Ekim ayında, Reform Kulübü'nün tam bu odasında Londra'da olmalıyım, 21 Aralık Cumartesi günü saat 9'dan çeyrek önce, yoksa 20.000 pound, şimdi Baring, St. benim adıma yatırılmış, ona ait olacak size doğru, beyler. İşte bir çek miktar. 6 taraf tarafından hemen bir bahis notu hazırlanıp imzalandı, bu süre içinde Phileas Fogg soğukkanlılığını korudu. Kesinlikle öyle değildi, kazanmak için bahse girmişti ve sadece 20.000 pound'u bahis koymuştu. Onun yarısını şansı, çünkü diğer yarısını harcamak zorunda kalabileceğini öngörmüştü. Bu zor, ulaşılmaz olduğunu söylemek bile mümkün olmayan bir projeyi gerçekleştirin. Konuya gelince, düşmanlardı, oldukça huzursuz görünüyorlardı, değerlerinden çok değil. Bahisler, çünkü şartlarda bahis konusunda bazı tercihleri vardı, arkadaşları için zor bir durumdu. Saat 7 vurdu ve parti oyunu askıya almayı teklif etti, böylece Bay Fogg ayrılmaya hazırlanabilirdi.
Artık tamamen hazırım, dedi sakin bir cevabı. Elmaslar kozlardır, oynayacak kadar iyi olun beyler. Whist'te 20 gine kazandıktan ve arkadaşlarından veda eden Phileas Fogg, saat 7:05 dakika geçerken Reform Kulübü'nden ayrıldı. Görevlerinin programını titizlikle inceleyen Passepartout, efendisinin ortaya çıkmasının yanlış olduğunu görünce çok şaşırdı. Bu alışılmadık saat, çünkü kurala göre Savile Row'da beklenmiyordu tam gece yarısına kadar. Bay Fogg yatak odasına döndü ve, "Passepartout" diye seslendi. Passepartout cevap vermedi. Çağrılan kişi olamazdı, sorun tam saat. "Passepartout" diye tekrarladı Bay Fogg, sesini yükseltmeden. Passepartout ortaya çıktı. "Seni 2 kez çağırdım," dedi efendisi. "Ama gece yarısı değil," diye yanıtladı diğeri, saatini göstererek. "Biliyorum, seni suçlamıyorum. 10 dakika sonra Dover ve Calaise'e gidiyoruz dakikalar." Passepartout'un yuvarlak yüzünde şaşkın bir gülümseme belirdi, açıkça görmemişti efendisini anladı. "Monsieur evden mi ayrılacak?" "Evet," diye karşılık verdi Phileas Fogg. "Çevre dolaşıyoruz dünyası." Passepartout gözlerini büyüdü, kaşlarını kaldırdı, ellerini kaldırdı ve neredeyse çökmek üzereydi, o kadar şaşkınlıkla doluydu ki. "Dünyayı dolaşın," diye mırıldandı. "80 gün içinde," diye yanıtladı Bay Fogg. "Yani bir kaybedecek an. Ama sandıklar mı?" diye nefes nefese Passepartout, bilinçsizce kendi sandıklarını sallayarak sağdan sola doğru başını söyle. "Sandıklarımız olmayacak, sadece 2 gömlek ve 3 gömlek içeren bir halı çantası benim için çift çorap, senin için de aynı. Kıyafetlerimizi alacağız yol, Macintosh'umu ve seyahat pelerinimi indir ve biraz sağlam ayakkabılarımı, ama çok az yürüyeceğiz. Acele et." Passepartout cevap vermeye çalıştı ama başaramadı. Kendi üzerine çıkıp dışarı çıktı, bir sandalyeye oturdu ve mırıldandı, "Bu iyi, öyle." Ve sessiz kalmak isteyen ben. Mekanik bir şekilde kalkış hazırlıklarına başladı. Çevresinde 80 gün içinde dünya. Efendisi aptal mıydı? Hayır. O zaman bu bir şaka mıydı? Onlar Dover'a gidiyordu, iyi. Calaise'e, yine iyi. Sonuçta, Passepartout, kim Fransa'dan 5 yıl uzaktaydı, onun üzerine ayak basmaktan pişman olmazdı, yine yerli toprak. Belki Paris'e kadar giderlerdi ve bu onun için olurdu, Paris'i tekrar görmek güzeldi. Ama kesinlikle bu kadar hoşgörülü bir beyefendi burada duracaktı, şüphesiz, ama yine de doğruydu ki gidiyordu, şimdiye kadar çok evcil olan bu insan. Saat 8'de Passepartout mütevazı halı çantasını hazırlamıştı, efendisinin ve kendisinin dolaplarını içeriyordu, sonra, hala sorumluydu, zihnini dikkatle kapattı ve Bay Fogg'a indi. Bay Fogg oldukça hazırdı. Kolunun altında kırmızı bir ciltli bir şey görülmüş olabilir, Bradshaw'ın kıta demiryolu buharlı transit ve genel rehberinin kopyası, zaman çizelgeleri buharlı gemilerin ve demiryollarının geliş ve gidişini gösteriyordu. Halı çantasını aldı, açtı ve içine güzel bir Bank of Rulo koydu, İngiltere notları, nereye giderse gitsin, bu notlar geçerdi. "Hiçbir şeyi unutmadın mı?" diye sordu. "Hiçbir şey, Monsieur. Macintosh ve pelerinim, işte buradalar." "İyi, şu halı çantasını al," dedi ve Passepartout'a uzattı. "Ona iyi bak, çünkü içinde 20.000 pound var." Passepartout neredeyse çantayı düşürüyordu, sanki 20.000 pound içerdeydi altın ve onu ağırlaştırdı. Efendi ve adam sonra aşağı indi, sokak kapısı çift kilitliydi ve Savile Row'un sonunda taksiye binip hızla Charing Cross'a gittiler. Kabin 8'in 20 dakikasında tren istasyonunun önünde durdu. Passepartout kutudan atladı ve ustasının peşinden gitti, ustası taksiciye ödeme yaptıktan sonra istasyona girmek üzereyken, kollarında bir çocukla fakir bir dilenci kadın, çıplak ayakları çamurla lekelenmiş durumda, başı berbat bir başlıkla kaplı, yırtık bir tüy asılıydı ve omuzları yıpranmış bir şalla örtülmüştü, yaklaştı ve hüzünle sadaka istedi. Bay Fogg, az önce ıslıkta kazandığı 20 gineyi çıkardı ve verdi dilenciye, "Al, iyi kadınım. Tanıştığıma sevindim sen," ve vefata devam etti. Passepartout'un gözlerinde nemli bir his vardı. Efendisinin hareketi hassas kalbine dokundu.
Paris için 2 birinci sınıf bilet hızlıca satın alındığında, Bay Fogg istasyonu geçerken trene giderken, 5 arkadaşını fark etti Reform. "Pekala, beyler," dedi, "ben gidiyorum, görüyorsunuz ve eğer döndüğümde pasaportumu inceleyeceksin, karar verip vermeyeceğini değerlendireceksin." Üzerinde anlaşılan yolculuğu tamamladım. "Ah, bu tamamen gereksiz olurdu, Bay Fogg," dedi Ralph kibarca. "Bir onurlu beyefendi olarak sözüne güveneceğiz. Ne zaman Londra'da olmalı olduğunu unutmazsın?" diye sordu Stuart. 80 gün içinde, 21 Aralık 1872 Cumartesi günü, 9:15 önce. "Hoşça kalın beyler." Phileas Fogg ve hizmetçisi, birinci sınıf bir arabaya oturdukları 9'a 20 dakika kala, 5 dakika sonra düdük çığlık attı ve tren yavaşça istasyondan süzülerek çıktı. Gece karanlıktı ve iyice düzenli bir yağmur yağıyordu. Phileas Fogg, sıkıca köşesine yerleşmişti, dudaklarını açmadı. Passepartout, henüz iyileşmemiş şaşkınlığından, devasa halı çantasına mekanik olarak tutundu hazine. Tren Sydenham'dan geçerken, Passepartout aniden söyledi umutsuzluk çığlığı. "Ne oldu?" diye sordu Bay Fogg. "Ah, acelemde, ben, unuttum." "Ne?" "Odamdaki gazı kapatmak için." "Pekala, genç adam," diye soğukkanlı bir şekilde geri döndü Bay Fogg, "olacak yanmak, senin pahasına." Phileas Fogg, Londra'dan ayrılmasının bir West End'de canlı bir his yaşandı. Bahis haberi Reform boyunca yayıldı, kulüp ve üyelerine heyecan verici bir sohbet konusu sundu. From kısa sürede İngiltere genelinde gazetelere çıktı. Övünülen, Tur Dünya hakkında konuşuldu, tartışıldı, sanki sıcak bir şekilde tartışıldı, konu başka bir Alabama iddiasıydı. Bazıları Phileas Fogg'un tarafını tuttu, ancak büyük çoğunluk başlarını sallayıp ona karşı çıktı. "Bu saçmaydı, imkansız," ilan ettiler, "dünya turu yapılabilir, ama teorik olarak ve kağıt üzerine, bu minimum sürede ve mevcut seyahat araçları." The Times, Standard, Morning Post ve Daily News ve 20 diğer saygın gazete Bay Fogg'un delilik projesi, Daily Telegraph sadece tereddütle onu destekledi. Genel olarak insanlar onu deli olarak görüyor ve reformunu suçlamıştı. Zihinsel sapkınlığı ortaya çıkaran bir bahsi kabul eden kulüp arkadaşlarım önericisinin fikrini paylaşıyor. Soru üzerine mantıklı ve tutkulu makaleler ortaya çıktı. Coğrafya, İngilizlerin en sevdiği konulardan biridir ve şu sütunlara adanmıştır. Phileas Fogg'un girişimi, tüm okuyucu sınıfları tarafından büyük bir heyecanla tüketildi. Başlangıçta, özellikle daha nazik cinsiyetten bazı aceleci kişiler, onun dava, Illustrated London News'in Reform Club'daki bir fotoğraftan kopyalanmış portresini yayımlamasıyla daha da popüler hale geldi. Birkaç tane Daily Telegraph okuyucuları bile, "neden olmasın, sonra hepsi mi?" Daha garip şeyler oldu. Sonunda, 7 Ekim'de uzun bir makale yayımlandı. Royal Coğrafya Derneği, bu konuyu her noktadan ele aldı ve girişimin tam anlamıyla saçmalığını gösterdi. Her şey, yolculara karşı, her engel aynı şekilde ortaya çıkmıştı, insan ve doğa gereği. Ayrılma zamanlarının mucizevi bir anlaşması ve gelişi imkansızdı ve başarısı için kesinlikle gerekliydi. O belki de trenlerin belirlenen saatlerde gelişini düşünebilir, Avrupa, mesafelerin nispeten ılımlı olduğu yerlerde, ama hesapladığında Hindistan'ı 3 günde, Amerika Birleşik Devletleri'ni ise 7 günde geçtiğinde, görevini tamamlarken yanlış düşünmekten daha fazla mı güvenecek? Kazalar da oldu. Makineler, trenlerin hattan çıkma sorumluluğu, çarpışmalar, kötü hava durumu, karın engellemesi, bunların hepsi Phileas Fogg'a karşı değil miydi? Kışın buharlı gemilerle seyahat ederken kendini merhamete bağlı bulmaz mıydı, rüzgar ve sislerin mi? En iyi okyanus buharlı gemilerinin 2 veya 2 olması nadir mi? 3 gün gecikmiş mi? Ancak tek bir gecikme ise ölümcül şekilde kırmak için yeterliydi iletişim zinciri. Phileas Fogg bir kez bile olsa, 1 saat bile olsa, kaçırırsa, steamer, bir sonrakini beklemek zorunda kalacaktı ve bu geri dönülmez şekilde çabası boşa çıktı. Bu makale çok gürültü yaptı ve tüm gazetelere kopyalanarak,
aceleci turistin savunucularını ciddi şekilde depresyona soktu. Herkes bilir ki, İngiltere, daha yüksek seviyede olan bahis erkeklerinin dünyasıdır, sıradan kumarbazlardan çok sınıf, bahis yapmak İngiliz mizacındadır. Sadece reform üyeleri ama genel kamuoyun, lehine veya aleyhine ağır bahsılır yaptı. Phileas Fogg, bahis kitaplarında yarış atı gibi yazılmıştır. Tahviller çıkarıldı ve, Change, Phileas Fogg tahvilleri, paralel veya yüksek fiyatla sunuluyordu ve harika bir iş onlarda bitmişti. Ama bültendeki makaleden 5 gün sonra, Geographical Society ortaya çıktı, talep azalmaya başladı. Phileas Fogg, reddetti. Paketler önce 5, sonra ise paket olarak sunuluyordu 10, sonunda kimse 20, 50, 100 alamazdı. Lord Albemarle, yaşlı ve felçli bir beyefendi, artık tek savunucuydu. Phileas Fogg ayrıldı. Bu asil lord, sandalyesine bağlı olarak, 10 yıl sürse bile dünya turunu yapabilme şansı verdiği için yıllar ve Phileas Fogg'a 5000 pound bahis yaptı. Saçmalık da olduğunda maceranın işe yaramadığı ona gösterildiğinde, yetindi kendisi ise, eğer iş mümkünse, ilk yapan kişi İngiliz olmalı. Fogg partisi giderek azalıyordu, herkes ona karşı çıktı ve bahisler 150-201'di ve bir hafta sonra ayrılış sırasında bir olay yaşandı ve bu olay ona her ne pahasına olursa olsun destekçilerinden mahrum bıraktı. Polis komiseri saat 9.01'de ofisinde oturuyordu. Akşam, aşağıdaki telgraf mesajı eline verildi. Bu mesajın etkisi anında oldu. Parlak beyefendi banka soygununa yer açmak için ortadan kayboldu. Asılmış fotoğrafı Reform Kulübü'ndeki diğer üyelerle birlikte, çok küçük bir şekilde inceledi ve bu da soyguncudan oluşan tanımı detay ortaya koydu. Polise sağlanmıştı. Phileas Fogg'un gizemli alışkanlıkları geri çağrıldı, yalnız davranışları, ani ayrılışı ve her şey net görünüyordu. Bir bahis bahanesiyle dünya turuna çıkarken, başka amacı yoktu, dedektiflerden kaçmak ve onları kendi dedektiflerinden atmak. Pist. Phileas Fogg hakkında bu telgraf raporunun koşulları gönderilenler şu şekildeydi. Buharlı gemi, Mongolia, Peninsular ve Oriental'a ait şirket, demirden yapılmış, 2800 ton ağırlığında ve 5 tonluk 100 beygir gücü, 9 çarşamba günü saat 11'de teslim edilmeliydi. Ekim ayında, Süveyş'te. Moğolistan, düzenli olarak birincisi ve Bombay, Süveyş kanalından geçer ve en hızlılardan biriydi. Şirkete ait buharlı gemiler, her zaman saatte 10 km geçiyor. Birincisi ile Süveyş arasında, Süveyş ile Bombay arasında ise 9,5 yıl boyunca Süveyş ile Bombay arasında yer aldı. İki adam, yerli kalabalığın arasında, iskelelerde yukarı aşağı dolaşıyordu ve bu bir zamanlar dağınık olan köyde takılıyor olan yabancılar, şimdi, 1000. Lesseps'in girişimciliği sayesinde, hızla büyüyen bir kasaba. Bunlardan biri, İngiliz hükümetinin kehanetlerine rağmen, Süveyş'teki İngiliz konsolosu ve Stevenson'ın olumsuz tahminleri, genellikle şunu görmeye alışkanlıktı, ofis penceresinden İngiliz gemileri her gün büyük gemide gidip geliyordu. Kanalı, İngiltere'den Hindistan'a Cape of Burnu üzerinden eski döner güzergahı Good Hope en az yarı kısaltılmıştı. Diğeri ise küçük, ince yapılıydı. Kişilik, gergin, zeki bir yüze ve dışarıdan bakan parlak gözlerle kaşlarının altında, sürekli seyirdiği yerde. O şimdi tam olarak ortaya çıkıyordu. Sabırsızlık belirtileri, gergin bir şekilde yukarı aşağı yürüyor ve yapamıyor, bir an hareketsiz dur. Bu, dedektiflerden biri olan Fix'ti, banka soygununu aramak için İngiltere'den gönderildi, görevi Süveyş'e gelen her yolcunu sıkı bir şekilde izledi ve herkesi takip etmek için şüpheli karakterler gibi görünüyordu ya da betimlemeye benziyordu. Suçlu, ki bu suçluyu 2 gün önce polisten almıştı, merkezi Londra'da. Dedektif, belli ki şu umuduyla ilham almıştı, başarı ödülü olacak muhteşem ödülü elde etmek ve bekleyen ateşli bir sabırsızlıkla, kolayca anlaşılan, buharlı geminin gelişi, Moğolistan. Yani diyorsunuz, konsolos, diye 20. kez sordu, bu buharlı gemi asla zamanın gerisinde değil mi? Hayır, Bay Fix, diye yanıtladı konsolos.
O özel bir kişiydi dün Port Said'de ve geri kalan yol böyle bir şey için hiçbir önemi yok zanaat. Tekrar ediyorum, Moğolistan, zamanın önündeydi şirketin yönetmeliklerine göre gerekenlere ve şu aşırı hız var. Doğrudan birincisinden mi geliyor? Doğrudan birincisinden, oradaki kızılderili postalarını alıyor ve cumartesi günü saat 5'te oradan ayrıldı. Sabırlı olun, Bay Fix, geç kalmayacak. Ama gerçekten, elinizdeki açıklamaya göre nasıl olacağını görmüyorum adamını tanıyabiliyor, hatta gemide olsa bile. Moğolistan. Bir adam, bu adamların varlığını hissetmek, konsül, onları tanır. Onlar için bir kokunuz olmalı ve bir koku altıncı koku gibidir duyu, işitme, görme ve koklamayı birleştirir. Daha fazlasını tutukladım benim zamanımdaki bu beyefendilerden biri olmaktan daha fazla ve eğer hırsızım gemide ise, bunun cevabını ben vereceğim, parmaklarımın arasından kayıp gitmez. Umarım öyledir, Bay Fix, çünkü ağır bir soygundu. Muhteşem bir soygun, konsolos, 55.000 pound. Biz böyle beklenmedik şeyler genellikle olmaz. Hırsızlar artık öyle oluyor günümüzde aşağılayıcı. Bir adam bir avuç şilin için asılıyor. Bay Fix, dedi konsolos, konuşma tarzınızı beğendim ve umarım başarılı olursun. Ama korkarım kolay olmaktan çok uzak. Görmüyor musun, oradaki tanımın tek bir ifadesi var dürüst bir adama benzemek? Konsolos, dedi dedektif dogmatik bir şekilde, harika hırsızlıkçılar her zaman dürüst insanlara benziyor. Yaramaz yüzlü adamlar sadece tek bir yol var. O da dürüst kalmaktır, aksi takdirde aniden tutuklandı. Sanatsal olan ise, dürüst yüz ifadelerini ortaya çıkarmak, kolay bir iş değil, kabul ediyorum, ama gerçek bir sanat. Bay Fix, belli ki kendini beğenmiş bir laf da yoktu. Yavaş yavaş iskeledeki sahne daha canlılaştı, çeşitli denizciler uluslar, tüccarlar, gemi komisyoncuları, hamallar, fellahlar, sanki bir yerlere dolaşıyordu. Buharlı gemi hemen bekleniyordu. Hava açıktı ve hafifçe soğuk. Kasabanın minareleri, evlerin üzerinde soluk ışıklarla yükseliyordu. Güneş, yaklaşık 2000 yard uzunluğunda bir iskele roadstead. Birçok balıkçı gemisi ve sahil teknesi, bazıları ise Kızıldeniz'de antik kadronların harika modası fark ediliyordu. Kalabalığın arasından geçerken, Fix alışkanlık gereği geçenler keskin ve hızlı bir bakışla. Şimdi saat 10.30'tu. Buharlı gemi gelmiyor, diye bağırdı, liman saati vuruldu. Artık çok uzakta olamaz, diye karşılık verdi arkadaşı. Ne kadar süre Suez'de duracak? 4 saat, kömürüne girecek kadar uzun. Saat 1300 ve Süveyş'ten Aden'e, Kızıldeniz'in diğer ucuna 10 mil mesafede ve Kızıldeniz'in diğer ucunda ve o da taze bir kömür kaynağı al. Ve doğrudan Süveyş'ten Bombay'a mı gidiyor? Hiçbir yere koymadan. İyi, dedi Fix. Eğer soyguncu gemide varsa, şüphesiz Süveyş'te inerek bazı kişiler tarafından Asya'daki Hollanda veya Fransız kolonilerine ulaşmak için diğer bir yol. Hindistan'da bir saat bile güvende olamayacağını bilmeliydi, ki bu İngiliz toprağı. Tabii, diye itiraz etti konsolos, olağanüstü kurnaz değilse. İngiliz bir suçlu, biliyorsun, Londra'da her zaman daha iyi gizlenir, başka bir yerde. Bu gözlem, dedektife düşünmesi için bir malzeme sağladı ve bu arada konsolos ofisine gitti. Fix, yalnız bırakıldığında, her zamankinden daha sabırsızdı, soyguncunun, Mongolia, gemisinde olduğuna dair bir önsezi vardı. Eğer gerçekten Londra'dan yeni dünyaya ulaşmayı niyetle terk ettiyse, gidecekti doğal olarak, daha az izlenen ve daha çok izlenen Hindistan yolunu tercih edin izlemesi Atlantik'teki kadar zordu. Ama Fix'in düşünceleri şunlardı kısa sürede, gelişi duyuran keskin ıslıklarla bölündü, Moğolistan'ın için. Hamyerler ve adamlar iskeleye koştu ve bir düzine tekne, buharlı gemisle buluşmak için kıyıdan uzaklaştı. Yakında devasa gövdesi kıyılar arasında geçerek ortaya çıktı, 11 yolda demirlediğinde saat gelmişti. Alışılmadık bir sayı getirdi yolcuların bir kısmı, bazıları ise tabloramayı taramak için güvertede kaldı kasabanın büyük kısmı ise teknelerle inip iskele.
Fix bir pozisyon aldı ve her yüzü ve figürü dikkatle inceledi. Görünüşü, yolculardan biri, şiddetle iterek kapıcıların ısrarcı kalabalığının arasından geçip yanına geldi ve nazikçe sordu, İngiliz konsolosluğunu gösterebilseydi. Aynı zamanda vize almak istediği pasaport. Fix içgüdüsel olarak pasaportunu ve hızlıca bir bakışla taşıyıcısının tanımını okudu. Bir istemsiz bir şaşkınlık hareketi neredeyse kaçıyordu. Çünkü pasaportu, banka soyguncusunun pasaportuyla aynıydı ve kendisinden aldığı Scotland Yard. "Bu senin pasaportun mu?" diye sordu. "Hayır, bu benim ustamın. Ve efendiniz, gemide kaldı. Ama konsolosun yanına bizzat gitmeli, böylece kimlik." "Ah, bu gerekli mi?" "Oldukça vazgeçilmez. Peki konsolosluk nerede?" "Orada, meydanın köşesinde," dedi Fix, bir eve işaret ederek 200 adım uzakta. "Efendimi çağıracağım, o pek memnun olmaz, ancak rahatsız edilecek." Yolcu Fix'e eğildi ve buharlı gemiye geri döndü. Dedektif iskeleden geçti ve hızla konsolosluk ofisine girdi ve hemen orada resmi. "Konsolos," dedi ön söz söylemeden, "güçlü nedenlerim var adamımın, Moğolistan'da yolcu olduğuna inandığı için." Ve pasaportla ilgili olanları anlattı. "Pekala, Bay Fix," diye yanıtladı konsolos, "üzgün olmayacağım, yaramazın yüzünü gör, ama belki de buraya gelmeyecek, o eğer sandığınız kişi ise. Bir soyguncu tam olarak başaramaz, uçuşunun izlerini bırakmayı seviyor, üstelik buna da mecbur değil pasaportunun imzasını almak için. Eğer düşündüğüm kadar kurnazsa, konsolos, gelir. Pasaportunun vizesi almak için mi? Evet, pasaportlar sadece dürüst insanları rahatsız etmek ve yardımcı olmak için iyidir, haydutların kaçışı. Size temin ederim ki bu onun için oldukça zor bir şey olacak, ama umarım pasaportu vize almazsın." "Neden olmasın? Pasaport gerçekse, reddetme hakkım yok. Yine de, bu adamı tutuklama emri alana kadar burada tutmalıyım. Londra'dan." "Ah, bu senin gözcülün. Ama yapamam." Konsolos cümlesini tamamlamadı, çünkü konuşurken bir tıklama duyuldu kapıdan ve 2 yabancı içeri girdi, bunlardan biri Fix'in hizmetçisiydi, iskelede buluşmuştu. Diğeri, efendisi, pasaportunu ve yanında konsolosun ona vize vermesini talep etti. Konsolos belgeyi aldı ve dikkatlice okudu, Fix ise gözlemledi, daha doğrusu yutturulmuş, yabancı odanın bir köşesinden gözleriyle bakıyordu. "Siz Bay Phileas Fogg musunuz?" dedi konsolos, okuduktan sonra pasaport. "Evet, öyleyim. Ve bu adam senin hizmetkarın mı?" "O, bir Fransız, adı Passepartout. Londra'dan mısın?" "Evet. Ve sen gidiyorsun. Bombay'a." "Çok iyi, efendim. Vizenin işe yaramadığını biliyorsun ve hayır, pasaport gerekli mi?" "Biliyorum, efendim," diye yanıtladı Phileas Fogg, "ama kanıtlamak istiyorum, vizenizle, Süveyş'ten geldiğimi söyleyeceksiniz." "Pekala, efendim." Konsolos pasaportu imzaladı ve tarihini tamamladı, ardından kendi tarihini ekledi, resmi mühür. Bay Fogg geleneksel ücreti ödedi, soğukkanlılıkla eğildi ve dışarı çıktı, ardından hizmetçisi geldi. "Peki," diye sordu dedektif. "Aslında tamamen dürüst bir adam gibi görünüyor ve davranıyor," diye yanıtladı konsolos. "Muhtemelen, ama mesele bu değil." Konsolos, "Sizce bu Fillingmatic beyefendi, özellik, soyguna benziyor aldığım açıklama?" "Bunu kabul ediyorum. Ama sonra, biliyorsun, tüm tanımlar." "Emin olacağım," diye sözünü kesti Fix. "Yani hizmetçi bana efendiden daha az gizemli görünüyor, hem o bir Fransızca ve konuşmadan edemiyor." "Biraz izin verin, konsolos." Fix, Passepartout'u aramakla başladı. Bu arada Bay Fogg, konsolosluktan ayrıldıktan sonra rıhtıma doğru ilerledi ve Passepartout'a bazı emrler verildi, bir tekneyle, Moğolistan'a gitti ve kulübesine indi. Not defterini aldı, içinde aşağıdaki memorandumlar. Londra'dan ayrıldı, 2 Ekim Çarşamba günü saat 20:45'te. 3 Ekim Perşembe günü saat 7:20'de Paris'e ulaştık. Perşembe günü saat 8:40'da Paris'ten ayrıldım. Montgenis ile Torino'ya ulaştık, 4 Ekim Cuma günü saat 6:35'te. Torino'dan ayrıldım, Cuma, saat 7:20'de.
Brindisi'ye vardık, 5 Ekim Cumartesi, saat 16'da. Mongolia, gemisiyle yola çıktık, Cumartesi günü saat 17'de. Süveyş'e ulaştım, 9 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de. Toplam harcanan saatler, 1581/2, ya da günlerde, 6,5 gün içinde. Bu tarihler, sütunlara ayrılmış bir rota kazınmıştı ve ayın günü ve belirlenen ve gerçek gelişlerin günü her ana noktada Paris, Brindisi, Süveyş, Bombay, Kalküta, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York ve Londra, 2'den itibaren Ekim'den 21 Aralık'a kadar ve kazançın yerleştirilmesi için bir alan bırakmak her bir yerleşime varışlarında yapılan veya zarar görmüş olurdu. Bu metodik kayıt böylece ihtiyaç duyulan her şeyin bir hesabını içeriyordu ve Bay Fogg her zaman biliyordu geride mi yoksa zamanından önde mi olmuştu. Bu cuma, Ekim 9. Süveyş'e gelişini not etti ve henüz ikisini de görmediğini belirtti, kazanmak ya da kaybetmek. Kahvaltıya sessizce oturdu, bir kez bile değildi kasabayı incelemeyi düşünüyorum, o İngilizlerden biri olarak yabancı ülkeleri evcilerinin gözünden görmek. Fix kısa süre sonra iskelede uzanıp etrafa bakan Passepartout'a katıldı, sanki en azından hiçbir şey görmemek zorunda olduğunu hissetmiyormuş gibi. "Peki dostum," dedi dedektif, onunla birlikte gelirken, "pasaportun vizeli mi?" "Ah, siz misiniz, Monsieur," diye yanıtladı Passepartout. "Teşekkürler, evet, pasaport iyi. Ve etrafına bakıyorsun?" "Evet, ama o kadar hızlı seyahat ediyoruz ki sanki bir rüyada yolculuk ediyormuşum gibi." "Yani burası Suez." "Evet." "Mısır'da mı?" "Elbette, Mısır'da." "Ya Afrika'da?" "Afrika'da, Afrika'da," diye tekrarladı Passepartout. "Bir düşünün, Monsieur, ben Paris'ten daha ileri gitmemiz gerektiğini bilmiyordum ve Paris'te gördüğüm her şey saat 7:20 ile 9'dan 20 dakika önceydi. Sabah, Northern ve Lyons istasyonları arasında, bir araba ve şiddetli yağmurda. Perel'a bir kez daha göremediğime pişman olduğum için şezlong ve Champs-Élysées''deki sirk. "O zaman çok acele ediyorsun, değil mi?" "Ben değilim, ama efendim var. Bu arada, birkaç ayakkabı almam gerekiyor ve gömlekler." Sandığı olmadan, sadece bir halı çantasıyla ayrıldık. "İstediğini almak için mükemmel bir dükkan göstereceğim." "Gerçekten Monsieur, çok naziksiniz." Ve birlikte yürüyerek uzaklaştılar, Passepartout da sohbet ederken devam etti. "Her şeyden önce," dedi, "kaybetmeme izin verme buharlı gemi. Bolca zamanın var, saat daha 12. Passepartout büyük saatini çıkardı. "12," diye bağırdı, "neden? Saat 10 öncesine sadece 8 dakika kalmış." "Nöbetin yavaş." "Saatim mi?" "Aile nöbeti, efendim, bu benim yerimden indirildi büyük baba. Yıl içinde 5 dakika değişmez. Bu bir mükemmel kronometre, bak sen." "Nasıl olduğunu anladım," dedi Fix. "Londra zamanını tuttun, ki bu da Süveyş'in 2 saat gerisinde. Saatinizi şu anda ayarlamalısınız her ülkede öğle vakitinde." "Saatimi mi ayarlayıyorum?" "Asla. O zaman, güneşle uyuşmaz." "Güneş için bu kadar kötü, Monsieur. Güneş yanılacak, o zaman." Ve değerli adam, meydan okuyan bir hareketle saati tekrar kum mağlağına geri verdi. Birkaç dakikalık sessizlikten sonra Fix devam etti, "Londra'dan aceleyle ayrıldın, peki?" "Sanırım öyle. Geçen cuma akşam 8'de, Monsieur Fogg kulübünden eve döndü ve 3 çeyrek saat sonra yola çıktık." "Ama efendiniz nereye gidiyor?" "Her zaman dümdüz ileride. Dünyayı dolaşıyor." "Dünyayı dolaşmak mı?" diye bağırdı Fix. "Evet, ve 80 gün içinde. Bunun bir bahse bağlı olduğunu söylüyor. Ama, aramızda, ben hiçbir şeye inanma. Bu sağduyu olmazdı. Rüzgarda başka bir şey var." "Ah, Bay Fogg bir karakter, değil mi?" "Öyle diyebilirim ki." "Zengin mi?" "Şüphesiz, çünkü yanında yepyeni banknotlarla büyük bir miktar taşıyor onu. Ve yolda parayı da ayırmıyor." Bir teklif verdi, "Moğolistan, mühendisine büyük ödül verilir, eğer bizi buna ikna ederse Bombay'ı çok önceden ziyaret etti." "Ve ustanı uzun zamandır tanıyorsun?"
Neden? Hayır, Londra'dan ayrıldığımız gün onun hizmetine girdim. Bu cevapların etkisi, zaten şüpheli ve heyecanlı olan dedektifin üzerindeki etkisi hayal edilebilir. Soygundan kısa süre sonra Londra'dan aceleyle ayrılma, Bay Fogg tarafından taşınan büyük bir mevsum, uzak ülkelere ulaşma hevesini, tuhaf ve cesur bir bahis bahanesi, hepsi Ficks'in kendi bahisinde doğrulandı teori. Zavallı Passepartout'u pompalamaya devam etti ve gerçekten bildiğini öğrendi. Londra'da yalnız yaşayan efendisinden çok az ya da hiç yoktu, zengin olduğu söyleniyor. Fakat kimse servetinin nereden geldiğini bilmiyordu ve gizemliydi ve işlerinde ve alışkanlıklarında anlaşılmazdı. Fix, Phileas Fogg'un Süveyş'e inmedi, aslında Bombay'a gidiyordu. "Bombay buradan çok mu uzak?" diye sordu Passepartout. "Oldukça uzak. Deniz yoluyla 10 günlük bir yolculuk." "Peki Bombay hangi ülkede?" "Hindistan. Asya'da mı?" "Elbette." 2. Sana söyleyecektim, endişelendiren bir şey var, benim yaverim. "Hangi burner?" "Kapatmayı unuttuğum gaz yakıcım ve şu anda benim hesabıma yanıyor." "Hesapladım, efendim, 2 şilin kaybedeceğimi her 4-20 saatte bir, tam olarak kazandığımdan 6 peni fazla ve sen de yapacaksın yolculuğumuz ne kadar uzarsa." Fix, Passepartout'un gaz konusundaki sorununa hiç dikkat etti mi? Evet, öyle olası değil. Dinlemiyordu, bir proje düşünüyordu. Passepartout ve şimdi dükkana ulaşmıştı. Fix yoldaşını kendi işini yapması için orada bıraktı, satın almalarını önerdikten sonra buharlı gemiyi kaçırmaması için aceleyle geri döndü konsolosluk. Artık tamamen ikna olmuş gibi, Fix tamamen toparlanmıştı. Sakinlik. "Konsolos," dedi, "artık hiç şüphem yok. Ben adamımı fark ettim. Kendini garip bir sopa olarak tanıtıyor ve etrafında dolaşıyor. 80 gün içinde dünya. O zaman o zeki bir adam," diye karşılık verdi konsolos, "ve iki ülkenin polisini oyaladıktan sonra Londra'ya dönmeyi planlıyor onun izini. Bunu göreceğiz," diye yanıtladı Fix. "Ama yanılmıyorsunuz mu?" "Yanılmıyorum. Bu soyguncu, vizeyle kanıtlamak için neden bu kadar istekliydi, Süveyş'ten geçti?" "Neden? Hiçbir fikrim yok, ama beni dinle." Konuşmasının en önemli kısımlarını birkaç kelimeyle anlattı Passepartout. "Kısacası," dedi konsolos, "görünüş tamamen karşıttır bu adam." "Peki ne yapacaksın?" "Bir tutuklama emri göndermek için Londra'ya bir mesaj gönderin, hemen Bombay'a, Mongolya'ya binin, takip edin Hindistan'a ve orada, İngiliz topraklarında, onu kibarca tutuklayalım, elimde emir ve omzunda." Bu sözleri serin ve umursamaz bir tavırla söyledikten sonra dedektif ayrıldı, konsülün ve telgraf ofisine gitti ve oradan Londra polis ofisine gönderdiğimiz bir mesaj. Çeyrek saat daha sonra Fix'in elinde küçük bir çanta ile gemiye bindiğini gördü. Moğolistan ve birkaç dakika geçmeden asil buharlı gemi yola çıktı. Kızıldeniz'in sularında tam gaz ile dışarı çıktı. Süveyş ile Aden arasındaki mesafe tam olarak 1310 mildir ve şirketin yönetmelikleri buharlı gemilere 100 ve oradan geçmek için 38 saat. Moğolistan, teşekkürler mühendisin yoğun çabalarına rağmen, bu muhtemeldi, o kadar hızını artırdı, varış noktasına bu süre içinde ulaşmak için. Büyük kısmı Brindisi'den gelen yolcuların bazıları Bombay'a, bazıları ise Hindistan'a gidiyordu. Bombay üzerinden Kalküta'ya gitmek, oraya en yakın güzergah, şimdi demiryolu olarak Hindistan Yarımadası'nı geçiyor. Yolcular arasında birçok yetkilinin de bulunuyordu ve çeşitli rütbelerde askeri subaylar, sonuncular ya düzenli İngiliz kuvvetleri veya sepoy birliklerine komuta eden ve yüksek rütbe alan merkezi hükümet Doğu'nun yetkilerini devraldığından beri maaşlar Hindistan şirketi, alt teğmenler için 280 sterlin, tuğgeneraller pound 2,400 ve tümen generalleri, 4000 sterlin. Askerlerle, bir dizi zenginle birlikte, genç İngilizlerin yolculukları ve kasvetin misafirperver çabaları, Moğolistan gemisi üzerinde zaman hızla geçti. En iyisi şuydu: kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve 8 gecede kulübe masalarına serilmiştir. Akşam yemeğinde ve hanımlar tuvaletlerini 2 kez titizlikle değiştirirlerdi. Gün ve saatler hızla geçti, deniz sakin, müzikle, dans ve oyunlar.
Ama Kızıldeniz kaprislerle doludur ve çoğu zaman gürültülü, tıpkı çoğu uzun ve dar uçurumlar. Rüzgar Afrika veya Asya kıyılarından geldiğinde, Mongolia, uzun gövdesiyle korkuyla sallanıyordu. Sonra hanımlar hızla aşağıya kayboldu. Piyanolar sessizdi, şarkı söyleme ve dans aniden durdu. Yine de iyi gemi rüzgar ya da rüzgar tarafından gerilemeden düz yoluna devam etti. Bab el-Mandeb boğazına doğru dalga sallayın. Phileas Fogg ne yapıyordu hep? Bu sefer mi? Endişesi içinde sürekli rüzgarın değişimlerini, düzensiz öfkelerini izliyordum. Dalgalar, kısacası, her fırsattaki, Moğolistan ile hızını azaltacak ve böylece yolculuğunu kesecek. Ama bu olasılıkları düşünürse, gerçeği hiçbir şekilde ihanet etmemiştir dışa dönük işaret. Her zaman aynı reform kulübünün geçilmez üyesiydi, hiçbir olay bile onu yapamazdı sürpriz, geminin kronometreleri kadar değişmez ve nadiren merakla bile güverteye çıkmak için unutulmaz sahnelerden geçti, soğuk kayıtsızlıkla Kızıldeniz, tarihi sınırları boyunca manzaralı hatlarını yükselten kasaba ve köyler gökyüzüne karşı ve Arap Körfezi'nin tehlikelerinden korkmayı ihanet etmedi. Eski tarihçiler her zaman dehşetle bahsederdi ve bu konuda eski denizciler, tanrıları bol fedakarlıklarla yatıştırmadan asla cesaret edemezlerdi. Bu tuhaf kişilik, Moğolistan'da zamanını nasıl geçirdi? Her gün 4 doyurucu öğününü yapardı, en ısrarcı ne olursa olsun buharlı geminin kısmında yuvarlanma ve sallanma ve whist çaldı yorulmaz, çünkü oyunda en az hevesli partnerler bulmuştu kendisi. Goa'daki görevine giderken bir vergi toplayıcısı, Rahip Decimus Smith, Bombay'deki cemaatine döndü ve bir Tuğgeneral Benares'te Tugayı'na yeniden katılmak üzere olan İngiliz ordusu, Parti ve Bay Fogg ile birlikte saatlik olarak birlikte emizme oyununda oynadık sessizlik. Passepartout ise o da deniz tutmasından kurtulmuş ve yemeklerini yemişti ön kabinde titizlikle. Yolculuktan oldukça keyif alıyordu. Çünkü öyleydi iyi beslenmiş ve iyi konaklamalı, manzaralara büyük ilgi duyuyordu geçiyorlardı ve kendi yanılmasıyla kendini teselli etti efendinin kaprisi Bombay'de sona erecekti. Ertesi gün memnundu Suez'den ayrılarak, birlikte yürüdüğü yardımsever kişiyi güvertede buldu ve rıhtımlarda sohbet ettim. Yanılmıyorsam, dedi, bu kişiye yaklaşarak, çok samimi bir gülümseme, siz bu kadar nazikçe gönüllü olan beyefendisiniz beni Süveyş'te yönlendirmek için mi yönlendiriyor? Ah, seni gayet tanıyorum. Sen tuhafın hizmetkarısın İngiliz. Aynen öyle, Monsieur. Düzelt. Monsieur Fix, diye devam etti Passepartout, büyülendim seni gemide bulurum. Nereye gidiyorsun? Senin gibi, Bombay'a. Bu harika, bu yolculuğu daha önce yaptın mı? Birkaç kez, ben Peninsular Company'nin ajanlarından biriyim. O zaman Hindistan'ı tanıyor musun? Evet, diye yanıtladı Fix, temkinli bir şekilde konuştu. Bu Hindistan ilginç bir yer mi? Ah, çok meraklı. Camiler, minareler, tapınaklar, fakirler, pagodalar, kaplanlar, yılanlar, filler. Umarım gezi görmek için bolca zamanınız olur. Umarım öyledir, Monsieur Fix. Bakın, sağduyusuna sahip bir adam bunu yapmamalıdır hayatını bir buharlı gemiden trene ve bir demiryolundan atlayarak geçirirdi yine bir buharlı gemide tren yapıyor, 80 yılda dünya turu yapıyormuş gibi davranıyor günler. Hayır, tüm bu jimnastikler, emin olabilirsiniz ki Bombay'da sona erecek. Ve Bay Fogg iyi gidiyor, diye sordu Fix, en doğal bir sesle dünyadaki ton. Oldukça iyiyim, ben de. Aç bir ogır gibi yiyorum, deniz hava. Ama ustanı güvertede hiç görmedim. Asla, en ufak bir merakı yok. Biliyor musunuz, Bay Passepartout, bu sahte tur 80 gün sonra gerçekleşecek belki gizli bir görevi saklayabilir mi, belki diplomatik bir görev? İnanç, Monsieur Fix, size temin ederim ki bu konuda hiçbir şey bilmiyorum ve ben de bilmem. Yarım kron ver, öğrenmek için. Bu toplantıdan sonra Passepartout ve Fix sohbet etme alışkanlığı kazandılar birlikte, ikincisi değerli adamın özgüven. Sık sık ona bir kadeh viski veya soluk bira teklif etti. Buharlı bar odası, Passepartout'un her zaman zarafetle kabul ettiği hızlı, zihinsel olarak,
"Fix of the Good Lives" diye ilan ediyordu. Bu arada, Moğolistan, hızla ilerlemeye başladı. 13'ünde, Moha, harabe duvarlarıyla çevrili, üzerinde hurma ağaçları yetişiyordu göründü ve ötedeki dağlarda geniş kahve tarlaları görülüyordu. Passepartout bu ünlü yeri görmekten büyülendi ve şöyle düşündü, dairesel duvarları ve sökülmüş kalesiyle devasa bir binaya benziyordu kahve fincanı ve tabak. Ertesi gece boğazdan geçtiler Bab el Mandeb, Arapçada, gözyaşları köprüsü, anlamına gelir ve ertesi gün Aden limanının kuzeybatısındaki Steamer Point'e indiler ve orayı aldılar kömür. Bu buharlı gemilerin yakıt ikmali meselesi, bu kadar uzaklarda ciddi bir meseledir. Kömür madenleri, Peninsular şirketine yaklaşık 800.000 maliyete mal oluyor yılda pound. Bu uzak denizlerde kömür 3 ya da 4 pound değerindedir bir ton sterling. Moğolistan'ın hala 1650 mil mesafesi vardı. Bombay'e varmadan önce geçiş yaptı ve 4 saat kalmak zorunda kaldı. Steamer Point'ten kömür dolduruldu. Ancak bu gecikme, öngörüldüğü gibi, etkisi olmadı. Phileas Fogg'un programı, ayrıca, Moğolistan, yerine 15'i sabahı, teslim tarihi olan Aden'e ulaştı ve oraya vardı 14'ü akşamı, 15 saatlik bir kazanç. Bay Fogg ve hizmetçisi, pasaportlarını tekrar vize almak için Aden'de karaya çıktılar. Fix, fark edilmeden onları takip etti. Alınan vize, Bay Fogg, eski alışkanlıklarına dönmek için gemiye döndü, Passepartout ise geleneğe göre, karma Somali nüfusu arasında dolaşıyordu, 25'i oluşturan Banyanlar, Parsiler, Yahudiler, Araplar ve Avrupalılar Aden'in bin sakini. Tahkimatlara hayranlıkla baktı. Bu da burayı Hint Okyanusu'nun Cebeli Tarık'ı ve geniş sarnıçlar yapmaktadır. İngiliz mühendislerin hala çalıştığı yer, 2000 yıl sonra, Solomon'un mühendisleri. Çok meraklı, dedi Passepartout kendi kendine, buharlı gemiye döndüğünde. Görüyorum ki bu kesinlikle faydasız değil. Seyahat etmek isterse, yeni bir şey görmek istiyorsa. Saat 6'da, Moğolistan, yavaş yavaş yol istasyonundan çıktı ve kısa sürede bir kez Hint Okyanusu hakkında daha fazlası. 168 saati vardı. Bombay'e ulaştığında deniz elverişliydi, rüzgar kuzeybatıdan doğruydu ve tüm yelkenler motora yardımcı oluyordu. Buharlı gemi çok az yuvarlandı, hanımlar içeri girdi, taze tuvaletler tekrar güvertede belirdi ve şarkı söyleme ile dans yeniden başladı. Yolculuk çok başarılı bir şekilde gerçekleşiyordu ve Passepartout şansın onu güvence altına aldığı samimi dosttan büyülenmişti. Hoş Fix'in kişisi. 20 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine doğru geldiler. Hindistan kıyısının görüş alanında, 2 saat sonra pilot gemiye çıktı. Bir menzil ufukta gökyüzüne karşı uzanan tepeler ve kısa süre sonra palmiye sıraları süslü Bombay belirgin şekilde ortaya çıktı. Buharlı gemi, şu şekilde oluşturulan yola girdi, Körfez'deki adalara ve saat 4.30'da iskelelere yanaştı. Bombay. Phileas Fogg, yolculuğun 33. kauçunu bitirmek üzereydi ve ortağı ile kendisi, cesur bir hamleyle 13 kişinin tamamını yakalamıştı. Numaralar, bu güzel seferi parlak bir zaferle sonlandırdı. Mongolia, 22'sinde Bombay'a vardı 20. Phileas Fogg için ayrıldıktan sonra 2 gün kazançtı. Londra'ya gitti ve sakin bir şekilde gerçeği seyahat planında, şu sütunda belirtti kazançlar. Herkes bilir ki, büyük ters çevrilmiş toprak üçgeni, temeli kuzeyde ve güneydeki zirvesi olan Hindistan 14 bölgeyi kaplar, 100.000 mil kare, bu alanda eşit olmayan şekilde yayılan bir nüfus 180 milyon ruh. İngiliz kraliyeti gerçek bir ve bu geniş ülkenin büyük bir kısmı üzerinde despotik bir egemenliğe sahiptir ve Kalküta'da görevli genel vali, Madras, Bombay ve Bengal ve Agra'da bir vali yardımcısı. Ama Britanya Hindistan'ı, doğru adıyla ise, sadece 700.000'i kucaklıyor, mil karelik ve 100 ila 110 arasında nüfusa sahip milyonlarca sakin. Hindistan'ın önemli bir kısmı hala İngiliz otoritesi ve iç bölgelerde bazı vahşi racahlar var, tamamen bağımsızdır. Ünlü Doğu Hindistan şirketi her şeye gücü yeten bir güçtü. 1756'dan itibaren,
İngilizler bu bölgede ilk kez yer edindiğinde, şimdi Madras şehri, Büyük Sepoy isyanı zamanına kadar ayakta kalmaktadır. O yavaş yavaş eyalet ilhak etti, yerlilerden satın aldığı nadiren maaş ödeyen şeflere ve genel vali ile onun atadığı astları, sivil ve askeri. Ancak Doğu Hindistan şirketi artık vefat etti, Hindistan'daki İngiliz mülklerini doğrudan taç. Ülkenin görünümü, görgü kuralları ve ayrımları her gün değişiyor. Eskiden Hindistan'da eski ve hantal yöntemlerle seyahat etmek zorundaydı. Yürüyerek ya da atla, palankinlerde veya hantal arabalarda gitmek, şimdi hızlı buharlı gemiler Indus ve Ganj üzerinde hareket eder ve büyük bir demiryolu hattı, yan hatları vardır. Ana hattın birçok noktasında ana hattı birleştiren hatlar, Bombay'dan Kalküta'ya 3 gün içinde bir yarımada. Bu demiryolu bir Hindistan üzerinden doğrudan hat. Bombay ile Kalküta arasındaki mesafe, kuş olarak sinekler, sadece 1000 ila 1100 mil arasındadır. Ama sapmalar yolun bu mesafesini 1/3'ten fazla artırır. Büyük Hint Yarımadası demiryolunun genel güzergahı şöyledir: ayrılma Bombay, Salcete'den geçerek Tannah'ın karşısındaki kıtaya geçer, Western Ghats zincirinin üzerinden geçer, oradan kuzeydoğuya doğru uzanır Burhanpur, neredeyse bağımsız Bundelkhund bölgesinin etrafında yükselir Allahabad, oradan doğuya döner. Benares'te Ganj nehrine ulaşır ve ayrılır, nehirden biraz daha aşağı iner ve Burdivan ile güneydoğuya doğru inerek Fransız kasabası Chandernagor'un son noktası Kalküta'dadır. Mongolia, yolcuları saat 4.30'da karaya çıktı p.m., tam saat 8'de tren Kalküta'ya doğru hareket edecekti. Bay Fogg, Whist partnerlerine veda ettikten sonra buharlı gemiden ayrıldı ve hizmetçisi birkaç işi vardı, ona istasyonda bulunmasını istedi. 8'de hemen ve düzenli adımıyla, saniyeye doğru atan bir adımla, astronomik bir saat, adımlarını pasaport ofisine yönlendirdi. Konuya gelince, Bombay'in harikaları, ünlü belediye binası, muhteşem kütüphanesi, kaleleri ve limanlar, pazarlar, camiler, sinagoglar, Ermeni kiliseleri ve Malabar tepesindeki 2 çokgen kulesi olan soylu pagoda, umursamıyordu onları görmek için bir paypıt. Başyapıtlarını bile incelemeye gezen düşmezdi. Elefanta, ya da gizemli Hippocuya, iskelelerden güneydoğuda gizlenmiş, ya da Budist mimarisinin o güzel kalıntıları, Canarian mağaraları Salcette adası. Pasaport ofisinde işini yürüttükten sonra Phileas Fogg tamir etti, sessizce tren istasyonuna gitti ve orada akşam yemeği sipariş etti. Yemekler arasında kendisine sunulan ev sahibi özellikle belirli bir siklet önerdi. Yerli tavşan ile gurur duyuyordu. Bay Fogg yemeği tattı ama baharatlı sosuna rağmen buldu, lezzet almaktan çok uzak. Ev sahibini aradı ve onun ortaya çıkmasıyla şöyle dedi, berrak gözlerini ona dikerek, "Bu tavşan mı, efendim?" "Evet, efendim," diye cesurca yanıtladı haydut, "tavşan ormanlar. Ve bu tavşan öldürüldüğünde miyavlamadı mı?" "Miyav, efendim." "Ne, tavşan miyavlaması? Sana yemin ederim." "Küfür etme, ev sahibi, o kadar iyi davran ki, ama şunu unutma, kediler Hindistan'da daha önce kutsal hayvanlar olarak kabul ediliyordu." Güzel bir zamandı. Kediler için, efendim, belki gezginler için de. Bunun üzerine Bay Fogg sessizce yemeğine devam etti. Fix karaya çıkmıştı Bay Fogg'dan kısa bir süre sonra ve ilk varış noktası ise Bombay polisi. Londra dedektifi olarak kendini tanıttı, işini anlattı Bombay'de ve sözde soyguncuya ilişkin durum ve gergin bir şekilde Londra'dan bir arama emri gelip gelmediğini sordu. Henüz ulaşmamıştı ofis, gerçekten de, henüz gelmesi için zaman olmamıştı. Düzeltme çok açıktı, hayal kırıklığına uğradı ve direktöründen tutuklama emri almaya çalıştı. Bombay polisi, yönetmen bunu reddetti, çünkü mesele Londra'yı ilgilendirdi. Ofis, tek başına yasal olarak arama emrini verebilirdi. Fix ısrar etmedi ve önemli belgenin gelişini beklemeye razı oldu. Ama gizemli serseri gözden kaçırmamaya kararlıydı, yeter ki Bombay'da kaldı. Passepartout kadar bir an bile şüphe etmedi, Phileas Fogg'un orada kalacağını, en azından zamanı gelene kadar. Gelme emri.
Ancak Passepartout, efendisinin emirlerini duyar gitmeden ayrıldı, Moğolistan'ı hemen Bombay'dan ayrılacaklarını fark etti, Süveyş ve Paris'te yaptıkları gibi ve yolculuğun şu tarihte uzatılacağını belirtti. En azından Kalküta'ya kadar ve belki de o yerin ötesine kadar. Sormaya başladı, eğer Bay Fogg'un bahsettiği bu bahis gerçekten ciddi değilse ve kaderinin onu gerçekten zorlamadığını, dinlenme sevgisine rağmen, 80 günde dünyayı dolaş. Olağan gömlek ve ayakkabı kotasını satın aldıktan sonra rahatça bir araya çıktı, sokaklarda dolaşan bir yürüyüş noktası, kalabalıkların olduğu milliyetler, Avrupalılar, sivri şapkalı Persler, yuvarlak şapkalı Banyalar, türbanlar, kare başlıklı Sindeler, siyah mitreli Parseler ve uzun cübbeli Ermeniler toplandı. Tesadüfen bir pare festivalinin günüydü. Zerdüşt tarikatının bu torunları, en tutumlu, medeni, Doğu Hintlilerin zeki ve sade bir yapısı olan Bombay'in en zengin yerli tüccarları, bir tür dini kutlama yapıyorlardı. Karnaval, geçit törenleri ve gösteriler, ortasında kızılderili dans eden kızlar, altın ve gümüşle örülmüş, gül renkli gazlı bezlerle örtülmüş, havalı ama mükemmel bir alçak gönüllülükle, viyollerin ve çıngırtıların eşliğinde dans etti tamburinlerden. Passepartout'un bu meraklıları izlediği söylemeye gerek yok, gözlerin bakışlı ve ağzı açık olan törenler ve yüz ifadesi hayal edilebilecek en yeşil Memede'nin bir örneği. Efendisi ve kendisi için ne yazık ki, merakı onu çekti, istemsizce gitmek istediğinden daha uzaklara. Sonunda, Pare Karnavalı rüzgarı uzakta uzanıyordu, adımlarını istasyonda, Malabar tepesindeki muhteşem pagodayı gözetlediğinde içini görme arzusuyla karşı konulmaz bir arzu duyuyordu. Oldukça cahildi, Hristiyanların bazı Hint tapınaklarına girmesinin yasak olduğunu ve inananlar bile ayakkabılarını dışarıda bırakmadan içeri girmemelidir. Kapı. Burada şöyle söylenebilir ki, İngiliz hükümetinin akıllıca politikası yerli dinlerin uygulamalarına saygısızlık edilmesi için ağır cezalar içeriyor. Ancak Passepartout, kötü bir şey düşünmeden basit bir turist gibi içeri girdi ve kısa sürede, her yerde olan muhteşem Brahman süslemelerine hayranlıkla kayboldu. Gözleriyle buluştu, birdenbire kendini kutsal alanın üzerinde yayılmış buldu, bayrak alıyor. Yukarı baktığında öfkeli 3 rahibi gördü, onlar hemen üzerine saldırdılar onu, ayakkabılarını yırttı ve yüksek sesli, vahşi bağırışlarla onu dövmeye başladı. Çevik Fransız kısa sürede tekrar ayağa kalktı ve kapıyı çalmaya vakit kaybetmedi, uzun elbiseli 2 rakibini yumruklarıyla ve güçlü bir şekilde yere indirdi, ayak parmaklarının uygulanması, sonra, bacakları kadar hızlı pagodadan fırladı, onu taşıyabildiğinde, kalabalıkla karışarak 3. rahipten kısa sürede kaçtı sokaklar. 8'e 5 dakika kala, Passepartout, şapkasız, ayakkabısız ve içeri giriyordu, kavga gömlek ve ayakkabı paketini kaybetti, nefessiz bir şekilde istasyon. Fix, Bay Fogg'u istasyona kadar takip etmişti ve gerçekten gittiğini gördü, Bombay'dan ayrılmak için oradaydı, platformdaydı. Takip etmeye karar vermişti, sözde soyguncuydu, gerekirse Kalküta'ya ve daha da ileri gidiyordu. Passepartout ise belirsiz bir köşede duran dedektifi gözlemleyin, ama Fix onun anlattığını duydu, maceralarını birkaç kelimeyle Bay Fogg'a. "Umarım bu bir daha olmaz," dedi Phileas Fogg soğukça, trene binerken. Zavallı Passepartout, oldukça üzgün halde, onun peşinden gitti efendi, tek kelime etmeden. Fix başka bir vagona binmek üzereydi ki planını değiştirmesi için aklına gelen bir fikir aklına geldi. "Hayır, kalacağım," diye mırıldandı. "Bir suç işlendi, Hindistan topraklarında işlenmiş oldu. Adamım yanımda." Tam o sırada lokomotif keskin bir çığlık çıkardı ve tren bayıldı. Gecenin karanlığı,